Herkese merhaba. Bu videoda sizlere birçok eşcinsel erkeği genelde rahatsız hissettiren sorunlara değineceğim arkadaşlar. Eşcinsel olmayan insanlar bazen cehaletten, bazen meraktan gay varoluşa dair bazı yanıtları arıyor ya da bildiği heteroseksist alışkanlıkların süregelmesini istiyor. Lakin birçok gay bunları duymaktan ya bıktı ya da bunları saldırı, homofobik bir yaklaşım olarak algılıyor. Hemen birisiyle başlayalım mesela. 1. Ne zaman gay olmaya karar verdin? Açıkçası hiçbir cinsel yönelim karar verilerek eyleme dökülen bir seçim değil. Kimi arzuladığımızı, kime aşık olduğumuzu sadece fark ediyoruz. Bu kendiliğinden gelişiyor. Bir erkek bir kadından hoşlanmaya karar vermiyor. Bir erkeğin bir erkekten hoşlanması gibi. İçimizden öyle geliyor. Her ne sebeptense. Biri arzularına karar veremez ama arzularını eyleme dökmeye karar verebilir. Yani kimden hoşlandığıma karar veremem ama biriyle bir şey yaşamaya karar verebilirim. Biri 6 yaşındayken hemcinsinden hoşlanmaya başladığını fark etmiş olabilir. Ama bunu icraate dökmek o kişi için 30'lu yaşlarını bulabilir. 2. Hanginiz kadın, hanginiz erkek rolünde? Bu soru heteroseksüel ilişkilerdeki normları, davranış kalıplarını bir gay ilişkiye yansıtmaktan başka bir şey değil. Kimse heteroseksüel bir çifte durduk yere seks hayatlarını sormaz. Ama mevzu gay bir çift oldu mu bu soru çok aleni ağızdan çıkabiliyor. Merak konusu olabiliyor. İnsan netlik isteyen bir varlık. Belirsizlik oldu mu kafası karışıyor ve bildiği bir kalıba oturtmaya çalışıyor mevzuyu. Cinsellik penetrasyondan çok daha kapsamlı bir paylaşım. Maskülenlik ve feminenlik hem göreceli kavramlar hem de seksteki rolleri doğrudan etkileyen durumlar değiller. 3. Hiçbir kızla denedin mi? Denesen belki fikrin değişir. Bu soru daha çok gay birini normal kabul edilene davet mektubu gibi. Daha önce o kişinin içine hiç böyle bir tohum düşmemiş, bu soruyla aydınlanıp denemeye yeltenecek. Arzular yıllar içinde elbette değişebilir. Gayim diyen biri bir süre sonra biseksüel olabilir ya da biseksüel biri gay veya heteroseksüel biri gay olabilir. Ama bu tavsiyeyle gerçekleşmez arkadaşlar. 4. Gayler neden feminen davranıyorlar? İlgi çekmek için mi? Maskülenlik, feminenlik göreceli olduğu kadar zamandan zamana ve kültürden kültüre değişen olgular arkadaşlar. Biyolojik cinsiyeti erkek atanmış birinin kadınsı davranışlar sergilemesi öncelikle yanlış bir şey değildir. Biri biyolojik cinsiyet, diğeri ise toplumsal cinsiyet ifadesidir. Tüm gayler maskülen olmadığı gibi feminen de değildir. Olmak zorunda da değildir. Femfobi dediğimiz durum, yani kadınsı davranışların küçümsenmesi, aşağılanması ve erkek atanmış birine yakıştırılması hem cinsiyetçi hem transfobik hem de homofobik bir tutumdur. Birine maskülen ya da feminen davranıyor diye bakmasaydık onun varoluşunda gerçekten neyi görürdük biliyor musunuz? Tabii ki kendisini, kendine özgü varoluşunu. 5. Neden sürekli cinsel yönelimine vurgu yapıyorsun? Özel hayatın beni ilgilendirmez ki. Heteroseksüel insanlar sevgililerini, evliliklerini, çocuklarını, sokakta el ele gezme, öpüşme hallerini çok olağan bir şekilde paylaşırken ya da yaşarken cinsel yönelimlerini sürekli vurguladıklarının farkındalar mı acaba? Bunu bir gay yaptığı zaman özel hayat meselesi oluyor ama hetero insanlar bunu devamlı çevrelerine gösteriyorlar. Şarkı sözlerinde, dizilerde, filmlerde, kitaplarda, sokakta, kısaca her yerde heteroseksüel aşk ve arzu görünür. Bize dayatılan, empoze edilen heteroseksüel ilişkiler. Sadece heteroseksüelim demiyorlar. Çünkü dillendirmeye gerek duyulmuyor. Sanki olması gereken buymuş gibi. Bu yüzden arkadaşlar neden sürekli gay resimler paylaşıyorsun ya da paylaşmasan bu tarz resimleri olmaz mı gibi sorular hatalı ve homofobi içeren sorulardır. Aklınızda olsun. 6. Ama gay gibi durmuyorsun. Evet, klişe bir gay olma algısı var toplumda. Bu medya tarafından yaratıldı ve gerçeğin çok küçük bir kısmı aslında.
Daha önce de dediğim gibi belirsizliği sevmiyor insan zihni. Eğer gay kodları üretirsek ve bilirsek birini gay diye mimleyebiliyoruz. Ama inanın hemcinsini seven insanların varoluşları çilek seven insanların varoluşları kadar birbirinden farklı. Böyle düşünen biri herhangi bir gay tanışma uygulamasına girse orada göreceği çeşitlilik konusunda eminim dehşete düşerdi. 7. Neden tüm gayler yakışıklı olmak zorunda? Elbette tüm gayler yakışıklı değil. Tüm gaylerin feminen olmadığı gibi. Yine altını çiziyorum arkadaşlar. İkisi de göreceli konular zaten. Bu cümleden benim anladığım, bunu söyleyen kişinin uzun zamandır beğendiği heteroseksüel bir erkek olmadığı ve bildiği gaylerin ona daha çok hitap ettiği dış görünüş olarak. Elden bir şey gelmiyor. 8. Gay olmak doğal bir şey değil. Hatta dinen yanlış ve ahlaksızca. Herkes gay olsa insan soyu diye bir şey kalmaz. Nasıl herkes heteroseksüel değilse herkes gay de olamaz. Birçok farklı cinsel yönelim var ve isteyen çocuk sahibi olur, isteyen de olmaz. Gayliği doğal olarak görmemek yüzyıllardır birçok kültürde yaygın bir inanış aslında. 40-50 yıl öncesinde heteroseksüel aşk evliliği bile çok zor yapılıyordu. Kimin kimle evleneceğine aileler karar veriyordu. Bekaret, başlık parası gibi konular vardı ki hala da var. Cinsellikle ve romantik ilişkilerle ilgili normlar neyse ki zamanla değişiyor. Daha özgür bir hal alıyor. Bireysellik ve demokrasi arttıkça aslında. Bu soruyla alakalı öğrenmemiz gereken en önemli şey bence birbirimizin hayatlarına ve kararlarına saygı duymak. Dine dayalı ahlak ve etik, anlayış, gelenekler ve görenekler değişiyor. Çünkü görüyoruz ki bizler başkalarının bizim üstümüzde tahakküm kurmasını istemiyoruz. Özgün ve bağımsız insanlar olmak istiyoruz aslında. Soru 9. Benden hoşlanmıyorsun, beni arzulamıyorsun değil mi? Heteroseksüel erkek arkadaşlarımıza gay olduğumuzu beyan ettiğimizde, onlarla seks yapmak isteyeceğimizi, hatta onların erkekliğini ellerinden alacağımızı falan düşünüp paranoya yaşayabiliyorlar. Nasıl heteroseksüel bir erkekle heteroseksüel bir kadın cinsellik paylaşmadan arkadaş kalabiliyorsa, cinsel yönelimleri farklı iki erkek de gayet arkadaş olabilir. Öyle değil mi? Yakınındaki gay birinin varlığından korkmak, bir erkek tarafından arzu nesnesi olmaktan tiksinmek, hatta tacize uğrama kaygısı yaşamak, heteroseksüel erkeğe muhtemelen kendisini güçsüz hissettiriyor. Bu kuruntuya gerek yok straight arkadaşlar. Buradan size söyleyeyim. Hem de hiç gerek yok. Mezara girerken kimse sizi ne kadar erkektin bu hayatta diye sorgulamayacak zaten. Bu arada kendi cinselliğinden emin olan insanlar zaten bu tarz durumları asla sorun yapmazlar. Bu da aklınızda olsun. 10. Senden çocuğum olmasını çok isterdim. Evet, tüm gayler yakışıklı, kibar, sanata düşkün, yaratıcı ve zekiler, heteroseksüel kadınlar ve dünyaya gelebilecek mükemmel çocuklar için büyük kayıp varlıkları. Bu cümle yine bir özlemi belirtirken diğer yandan gay birine keşke heteroseksüel olsan, hadi bir denesen mi acaba, denesem mi gibi bir böyle baskı yapan, varoluşuna saygı duymayan, onu kabul etmeyen bir altyapı metin taşıyor aslında. Nasıl herkes Brad Pitt'ten, Barack Obama'dan çocuk yapamıyorsa bir gayle de partner olup çocuk yapmak zorunda değil. Elbette bir gay'in çocuk sahibi olma yolları mevcut ama bu cümle daha çok başka mevzuları işaret ediyor. O yüzden lütfen sormayın. Evet arkadaşlar, kendimce gaylere çok fazla yöneltilen soruları, sorulmaması gereken soruları, beklentileri, istekleri cevaplandırmaya çalıştım. Birçoğu belki iyi niyetle söylense de saygı, kabul, anlayış ihtiyaçlarını karşılamıyor gaylerin arkadaşlar. Bu yüzden haliyle öfke, bıkkınlık, utanç, kaygı, güvensizlik duyguları tetikleniyor insanların. Ataerkil, cinsiyetçi, homofobik ve heteronormatif kalıplardan sıyrıldıkça teker teker ve hep birlikte daha sağlıklı ilişkiler kuracağımıza eminim. Hepinize sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.